Gördüğünüz gibi iki tane çantam var arkadaşlar. Bu çantalardan mavisini daha önce yapmıştım. Size bu beyaz çantanın videolu anlatımını çektim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Evet, şimdi kotumuzun kesimine başlayacağım arkadaşlar. Başlamadan önce şurada iplerimi göstereyim. En çok iplerimi soruyorsunuz arkadaşlar. İplerim şöyle göstereyim. Şöyle çok böyle ince iplik gibi değil ama çok kalın da değil. Orlonsu bir ip arkadaşlar. Ama bu ipin bu şekilde satılanları da var. Ben bu şekilde de alıyorum. Her ikisi de aynı ip aslında. Her ikisinden de alabilirsiniz arkadaşlar. Vitamin ipi olarak alıyorum arkadaşlar. Genellikle cebin alt kısmından 1 santim aşağısını yapıyorum. Çünkü şu kısım birazcık daha geniş olduğu için bizim daha çok işimize yarayacak bir kısım. Onun için orayı tercih ediyorum arkadaşlar. Buradan kesiyorum. Gördüğünüz gibi burayı sonra hani pantolonlarımın, çantalarımın içlerine, arkalarına cep dikiyorum. Oralarda kullanıyorum. Burayı da farklı bir şekilde kullanabilirim aslında arkadaşlar. Belki çantanın arka kısmında bu cebi kullanırım. Gayet güzel, gayet hoş duruyor. Pantolonumuz krem rengi. Tam beyaz değil. Şöyle açalım. Çünkü bu pantolonun dikişleri normal kot pantolonlarda çift dikişli olur. Genelde o kısımlarını çıkartırım. Bu pantolonda her iki tarafına da sadece dikiş girilmiş. Orta dikişi var. Çift dikiş kısmı yok. O yüzden her iki tarafından da açabilirim. Ya paçaların her ikisini de bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Pantolon kesimimiz hep ben bu şekli kullanıyorum. Diğer paçasını da aynı şekilde açacağım arkadaşlar. Ben daha önce yaptığım bir çantamı kullanacağım arkadaşlar. Yine bu çantamı beyaz krem kotta deneyeceğim arkadaşlar. Eminim çok güzel olacaktır. Ben şimdi işlemeye başladım arkadaşlar. Önce şu aradaki düz çizgileri işleyeceğim. Çantamızın her tarafında aynı şekil geçerli olduğu için bir tane üçgeni size anlatacağım. Diğerlerini ben tamamlayarak gideceğim. Çünkü çekim çok uzun sürüyor. Zaten diğerleri de aynı şekilde işleyeceğim için siz de oradan bakarak
Diğerlerini aynı şekilde işleyebilirsiniz. Evet, şimdi bu sırayı bitti. Şimdi bu sıraları da işleyeceğim. Önce şu çerçevelerini işleyeyim arkadaşlar. Sonra size diğer kısımlarını anlatmaya başlayayım. Önce şu 2, 4, 6 tane kısmı işleyeyim arkadaşlar. Evet, çantamız şekillenmeye başladı. Bu çizgilerini yaparken göstermiştim size. Şuradaki yanına pembeden bir çizgi daha gittim. Çift çizgi olarak değişik renklerde bu çizgileri tamamladım arkadaşlar. Şimdi aradaki şu çizdiğim çift çizgilerden aynen bunları yapmaya başladım. Bunları bu şekilde yapıyorum. Aşağıya kadar gidiyorum. Sonra bu aşağıya ipimi kırmadan tekrardan bu aşağıda çok gerginlik olmasın diye iplerimi alttaki bu çizgilerin iplerine tutturarak bu tarafına geçiyorum ki gerginlik olmasın. Şimdi alta geçiyorum. Buradan şuradaki şu çizgiye geçeceğim arkadaşlar. Görünüyor mu? Görünüyor. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir iki gidiyorum. Tekrardan şuraya aşağıya geçiyorum. Bu şekilde tutturuyorum buraya. Sonra buraya geçiyorum arkadaşlar. Burayı da aşağıya kadar düz bu şekilde böyle işleyeceğim. Evet, şimdi ikinci sırasını yapacağım. Diğer sıraları ben görüntüye almayacağım arkadaşlar. Aynen bu şekilde diğerlerini de işleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi buradaki baklava deseni çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan bu yeşile aşağıya doğru ineceğim. Devamında buradaki aynen şurada 3, 2, 2 ve aşağıya doğru 2, 2 baklava desenlerini çıkartacağım. Evet, şimdi şu modelimizin ikinci sırasını gideceğim arkadaşlar. Hemen ortaya batıyorum, çekiyorum, sonra iğnemize doluyoruz ipimizi. Hemen batıyorum dibine arkadaşlar, sonra çekiyoruz. Bu şekilde ikinci sıramı da tamamlayacağım. Tekrar yapıyorum. Şöyle biraz aşağıdan batayım. Çünkü şu yuvarlaklarında, tomurcuklarında burada görünmesini istiyorum.
Hemen ipimizi iğnemize doluyoruz. Buradan batıyoruz. İp kendi helezonlaşıyor. O yüzden bazen böyle takılabiliyor arkadaşlar. Korkmayın. Düzeliyor. Evet, ipimi taktım arkadaşlar. Burada şimdi tek sıra halinde yapıyorum bunu. İkincisinde farklı bir renkten gideceğiz. Evet. Evet, ilk sırasında bu şekilde gidiyoruz. Altına aynen bu şekilde farklı bir renkten, isterseniz birkaç sıra aşağıya doğru bu şekilde de farklı renklerden gidebilirsiniz. Öyle de çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi ortasını işlemeye başladım arkadaşlar. Ama önce ben bu kenar kısımlarını tamamlayacağım. Burada şuradaki işlemlerin tek sıra olanını yaptım. Buralarını tamamlayacağım. Sonra size burasının işlemesini göstereceğim arkadaşlar. Buralarını tamamladıktan sonra tekrardan buraları işlerken size anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde burası gibi buralarını da işleyeceğim. Onların anlatımlarını göstereceğim birazdan. Evet, şimdi içini yapma işlemine başlıyorum arkadaşlar. İçini zikzaklar yaparak dolduracağız. Yani şunun biraz ilerisine batarak 1 santim falan arası var. Bu zikzakla bu zikzak arasında 1 santim falan ara vardır herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Sarımızı da bitirdik. Şimdi bir tane renk olsun istiyorum araya. Şöyle lila rengi, mor renkte.
Şimdi ipimi taktım arkadaşlar. Şöyle buradan başlıyorum. Önce şöyle ortasından başlayarak gideceğim yukarıya doğru. Şöyle biraz yukarısına batıyorum. Yani bir küçük bir tık küçük bir ara vererek batıyorum. Sonra bu aşağıdan çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz şimdi. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Sonra boncuklarla süsleyip dikişine hazırlayacağım. Astarını hazırlayacağım. Dikiş aşamasına geçeceğim. Evet, şimdi çantamızın işlem aşamasını bitirdim arkadaşlar. Şimdi kesim aşamasına geçiyorum. Astar parçamı serdim yere. Güzel bir, şimdi kumaşlarımı iğneledim. Buralardan iğnelerini taktım. Şimdi etrafını komple keseceğim arkadaşlar. Evet. Diğer parçayı da aynı şekilde kesip birleştirmelerini yapacağım. Birbirine iğnelemeye başladım arkadaşlar. Üst üste koydum. Yanlardan önce bu kısımlarını, sonra yanlardan iğnelemeye başladım ki daha iyi oturtabileyim. Önce buralarını birbirine tutturdum. Şimdi dikişlerine başlayacağım. Videonun uzun olmaması açısından dikerken göstermek istemiyorum. Elimde dikiyorum biliyorsunuz. Başlıyorum böyle. Bu kenarlardan başlayacağım. Bu iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Sonra arkasından köşelerini çevireceğim. Köşelerini keseceğim. Sonra astarını da aynı şekilde bu gibi keseceğim. Dikeceğim, pardon. Sonra ikisini birleştirmeye geçeceğim arkadaşlar. O safhaya kadar dikişlerini önce bir dikeyim. Sonra birbirini birleştirmeyi size göstereceğim.
dikimini tamamladım astarımın ve çantanın. Gördüğünüz gibi etraflarını diktim arkadaşlar. Burada. Bu şekilde ters çevirdim. Ama astarımızı ön yüzünü takıyorum. Yani bu şekilde taktığımız zaman tersi terste kalacak. Düzleri birisi iç tarafta, birisi dış tarafta kalıyor. Bu şekilde taktığımız zaman içine doğru. Çünkü bunu anlayamıyor insanlar nasıl yapıldığını. Şöyle yaptığımızda köşeleri köşelere doğru ittireceğim. Evet. Sonra bu üst kısımlardan bunları iğnelemeye başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde çantamızın dış kısmı çevirdiğimiz zaman bu kısmı içe gelecek. Aynı şekilde cebiyle birlikte içeride görünecek. Bu kadar. Buralarından dikiyoruz arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz bu. En son buraları birleştiriyoruz. O birleştirmeyi de şu şekilde yapalım. Göstereyim. Astarlarımızı önce birleştirelim şöyle. Diğerini de şu şekilde döndürüyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Burayı döndürüyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra dikişte tabi burası böyle düz bir şekilde kalacak. Yani şimdi ben bunu ters çevirdikten sonra bu işlemi yapacağım. İlk önce bu dikişlerini yapacağım. Tersine çevireceğim. Sonra sap kısmını bu şekilde birleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi burayı açacağım. Önce dikişlerini tamamlayacağım. Diktikten sonra tekrar size sapı dikişini gösterebilirim. Evet, çantamızın kenarının zincir işini de yaptım arkadaşlar. En sonunda çantamız son haline geldi. Çantamı ters çevirdikten sonra kenarlarını bu şekilde iğneledim. Sonra iğnelediğim yerlerden oldukça kenardan yapıyorum ki burası bu şekilde düz durabilsin diye. Çantamın son hali bu arkadaşlar. İçini de göstereyim. İçine de cebini hazırladım. Evet arkadaşlar, son bir çekim yapayım istedim. Her iki çantamı da görün istedim arkadaşlar. Bu çantamda boncuk detaylarını kullandım. Eski çantamda böyle püskül detaylarını kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her ikisi de muhteşem oldular. Çok güzel oldular. Arka kısmını bu çantamda bu
Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Size bu çantamın arka detayını da göstereyim. Bu çantamın arka detayında cep yapmadım. Gördüğünüz gibi her ikisi de farklı farklı oldular. Çok güzel oldular. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.